Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz askılı şortun yapımını paylaşacağım. Şortumuz 6-12 ay bebekler için uygundur. Videomun sonunda arkadaşlar bir tık büyük örmek isteyen arkadaşlar için tarifimi de yaptım kısa bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Arkamızda böyle, ön parçamızda bu şekilde oldu. Çok güzel, çok şık oldu. Şortumuzu iki parça halinde ördüm. Ön bedeni, arka bedeni. Daha sonra ilmek çıkartarak askılarını ördüm. En sonunda arkadaşlar yine bacak kısmından ilmek çıkartıp bu bacak lastiklerini örerek şortumu tamamladım. Çok kolay bir şort arkadaşlar. Bunu herkesin çok kolaylıkla, hatta bir günde bile rahat bir şekilde bitirebileceğiniz bir şort modeli. Bu modelimiz de çok basit. Ajurlu. Güzel bir model oldu. Sade ve şık oldu bence. Evet. Bu arada 2022 yılının ilk videosu oldu. Short çalışmamız. İnşallah daha yıl sonuna kadar güzel modellerle hep beraber birlikte oluruz. Birlikte modellerimizi öreriz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü kanalıma abone olmanız yahut beğeni yapıp yorum yapmanız benim için büyük bir destek oluyor. Elinizden geldiği kadar abone olmaya çalışın. Beğeni yapmaya çalışırsanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi buyurun şortumuzun yapımına hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şortumun arka parçasını ördüm. Bu şekilde. Şimdi ön parçasını hep beraber yapacağız. Arka parçasında hiçbir farklılık yok. Ön parçasını sadece bu üst kısımda, lastik kısmında düğme deliği açacağız. Onu göstermek için ön parçasını örmedim. Yoksa yaptığımız işlem tamamıyla aynı. Şimdi beraberce başlayalım ön beden için. İlk önce 4 numaralı şişimi aldım. Şöyle kenara çekelim. 4 numaralı şişle örüyorum arkadaşlar. Toplamda 16 ilmek atacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Evet, 16 ilmeğimizi attık. Şimdi burada düğümcük yapalım ki açılmasın. Evet, şimdi bu 16 ilmeği arkadaşlar, bakalım, 2 4 5 sıra boyunca haroşa olarak öreceğiz. Ben haroşamı düz örgülerden oluşturduğum için normalde arkadaşlar ilk ilmeği almam, ama bu ilk sırada, örgümün daha en başındayken, bu ilk öreceğim sırada ilmeği örerek başlıyorum. Evet. Daha sonraki sıralarda hiçbir zaman ilk ilmeği örmüyorum. Evet, bakın ilk sıramı bitirdim. Şimdi dediğim gibi bakın bir sıra haroşamız oluşmuş
oldu. Bu bir sıra 5 tane yapacağız arkadaşlar. 5 sıra. Bakın burada alt kısmında 5 sıra yaptık. 5 sıra haroşamızı yapalım. Gelelim, daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet. 5 sıra haroşamızı ördük. Şimdi artık artırmalara başlayacağız arkadaşlar. Hem sağ taraftan hem sol taraftan artırmalarımız olacak. Bunları nasıl yaptığımızı gösterelim. Şimdi artık haroşalarımız bitti. Hemen sıranın başında 1-2 tane ilmek artırıyorum. Yalnız bu ilmekleri artırırken arkadaşlar sıkın biraz, yani sıkı sıkı yapın ipi ki burada fazlalık şey olmasın, ip oluşmasın. 1 2, bakın düz örgülerle örmeye başladım. Bundan sonra artık düz ve ters örgülerle devam edeceğiz. Sıra başında 2 ilmeğimi artırdım. Bu ilmekleri de yeni artırdığım için sıra başlarını örerek alıyorum yine arkadaşlar, artırma yaptığım için. İlk sırada da aynı şekilde sıra başını örerek başlıyorum. Evet, düz örgülerle ördük sıra sonuna kadar. Sıra sonunda hemen yine 2 ilmek daha artırıyoruz. Döndüm. Burada da örgümüzün arka yüzü olduğu için ters örgülerle devam edeceğiz örgümüze. İpimi ön tarafa çekiyorum. Yine örerek başlıyorum. İlk ilmeğimi. Evet, 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm ve ters örgülerle devam ediyorum. Evet, arka sıramızı da ters örgülerle örerek bitirdik. Çeviriyorum. Bakın örgümüz, düz örgülerimiz görünmeye başladı. Yine aynı şekilde sıra başında 1-2 ilmek artırıyorum ve örgümün ön yüzünde olduğum için arkadaşlar düz örgü örüyorum. Evet, artırmalarımızı da hep bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan ikişer artırma yapacağız. Ta ki 16 ilmekle başlamıştık. 52 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapacağız. Şimdi bu yapmış olduğumuz düz örgüler 6 sıra olana kadar öreceğim. Artırmalarımı da yapmaya devam edeceğim tabii ki. 6 sıra olduğu zaman bakın 3 sıra oldu şu anda. 1, 2 ve 3 sıra oldu. 6 sıra olduğunda ilk modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi 6 sıra düzümüzü örelim. Hem artırmalarımızı da yapacağız kenarda. Yapıp gelelim arkadaşlar. Ondan sonra modeli beraberce koyalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Toplamda 6 sıra düzümü ördüm. Şimdi ilk modelimizi kuracağız. Yine tabii ki artırmalarımızı yapıyoruz. 1, 2. İki tane artırmamızı yaptıktan sonra toplamda artırma yaptığımız ilmeklerle birlikte 10 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördük. Bir tane doluyoruz. 2 ilmeği bir alıyoruz. Şimdi bu ilmeği de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmek ördük. Bir tane doladım ve 2 ilmeği bir aldım. Ve devam ediyoruz. İlmeklerimizi örüyoruz geri kalan. Şimdi ilk alttaki ajur kısmını yapmış olduk. Şimdi burada tekrardan artırmamı yapıyorum. Ve arka sıraya arkadaşlar bütün ilmekleri yine ters olarak örüyorum. Artırma yapmış olduğum ilmeklerle dahil bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi bir üst sırada yine ajur çalışması yapacağız. Evet, bakın bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm, bitirdim. Dönüyorum. Evet, bakın ilk ajurumuzu oluşturduk. Şimdi bu sırada da arkadaşlar ajur çalışması yapacağız. 2 sıra üst üste yapıyoruz ve yine 2 tane artırmamı yapıyorum tabii ki en başta. Evet. Yine örerek alıyorum ve devam ediyorum. Evet. Burada ajur çalışması yapmış olduğumuz, bakın bir önceki sırada burada ajur çalışması yapmışız. Şimdi bunun sağında ve solunda yapacağız. O yüzden bu delikten önceki 2 ilmeği, bakın burada delik ajur çalışması yapmışız şu ilmekte. Bu ilmekten önceki 2 ilmeği bu şekilde bir alıyoruz. Bir tane doluyoruz. Bu bir önceki sırada ajur çalışması yaptığımız ilmeği örüyoruz. Düzü örüyoruz. Hemen solunda bir tane daha yapacağız. Doluyoruz ve buradaki 2 ilmeği bir alıyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki dolama ve eksiltme yapma önceliği önemli. Bakın ilk olarak 2 ilmeği bir aldık, sonra doladık. Ortadaki ilmeği ördük. Daha sonra hemen doladık ve 2 ilmeği bir ördük. Evet, şimdi bu diğerinde de göstereceğim. Yani önce ilmeği işte dolayıp sonra keseyim olmaz. Bu, bakın bu 2 ilmeği keseceğiz ya. Bu hemen dolayayım da bunları keseyim, olursa farklı bir yerde delik açılmış olur. O yüzden hemen bu deliğin yanında ilmek açmak için
İlk olarak ilk ilmeği açacağımızda bakın 2 ilmeği örüyoruz. Bir tane doluyoruz. İlkini açtık. Ortadaki ilmeği ördük. Daha sonra burada hemen yanında olmasını istediğimiz için ilk önce doluyoruz. Daha sonra 2 ilmeği bir alıyoruz. Evet, bunun sıralaması önemli arkadaşlar. Ona dikkat ederseniz iyi olur. Modeliniz öbür türlü çok farklı duracaktır. Yani kötü olacaktır. Bu şekilde sıralamaya dikkat ederseniz düzgün bir model elde edersiniz. Evet. Şimdi tekrardan artırmamı yapıyorum. Arkadaşlar şimdi artırmaları yapa yapa yine ilerleyeceğiz. İlk modelimizi oluşturduk. Bakın şuradaki modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi yine artıra artıra toplamda 12 sıra olacak arkadaşlar. Şu ortadaki ilmek var ya, buradan itibaren sayıyorum. 12 sıra olduğunda tekrardan modelimizi yapacağız. Dediğim gibi tabi hem sağdan hem soldan ikişer ikişer artırmaya devam edeceğiz. Ta ki 52 ilmek olana kadar. Evet, şimdi ben aradaki 12 düz örgümü öreyim, 12 sıra. Daha sonra geleyim, sonra bu model sıramızı da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın ben tamamladım. 12 sıra ördüm. Artırmalarımı da devam ettim. 52 ilmek olana kadar bir alt sırada 52 ilmeği tamamlamıştım. Bir de ön sırada hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan bir sıra gittim, bir sırada geldim arkadaşlar. Artık artırmalarımız bitti. Modelimiz için de 12 sırayı tamamladık. Şimdi ikinci model sıramıza başlıyoruz. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm, bir doladım ve 2 ilmeği bir aldım. Evet, devam ediyorum. Bu 2 ilmeği bir almıştım. Burada bir ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bakın şimdi arkadaşlar, bu aşağıdaki şu orta ilmek var ya, yukarıya doğru çıktığımızda aynı ilmeği sağa yatıracağız. Yani bakın burada bu tarafa doğru, pardon, sola yatırmışız. Bu ortadaki ilmek şuradan şöyle yukarıya doğru çıktığımızda bakın bu ilmeğe denk geliyor zaten. Bir tane doluyorum ve bu ilmeği eksiltiyorum. İkisini bir alıyorum. Evet, tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakıyorum. Yine aynı ilmek yukarıya doğru çıkıyorum. Doladım. 2 ilmeği bir aldım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. Bir doladım ve 2 ilmeği bir olarak ördüm. Evet. İkinci model sıramızı da bu şekilde kurduk. Şimdi arkadaşlar arka sırayı yine her zamanki gibi ters örgülerle öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan. Ön sırada ikinci ajur modelimizi, ajur sıramızı yapacağız. Şimdi arka sırayı örüp geliyorum. Evet, ben arka sırayı ördüm. Şimdi bu sırada da yine ajur işlemimiz var. Yine her zamanki gibi ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum ve düz örgülerle
örmeye devam ediyorum. Evet. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu delikten önceki 2 ilmeği bir alıyorduk. İlk önce 2 ilmeği kesiyorduk. Sonra doluyorduk. Ortadakini örüyoruz. İkinci yapacağımız ajur için ilk önce dolayıp sonra ilmekleri kesiyorduk. Evet. Devam edelim. Örüyoruz düz ilmekleri. Bakın delikten sağ taraftakini ilk önce 2 ilmeği bir eksiltiyoruz, sonra doluyoruz. Orta ilmeği ördükten sonra sol taraftakini ilk önce dolayıp sonra ilmek eksiltiyoruz. Evet. Devam edelim. Evet, bakın delikten önceki 2 ilmeği kesiyorum, doluyorum. Orta ilmeği örüyorum, dolayıp sonra 2 ilmeği bir kesiyorum. Evet, bunun sıralamasına dediğim gibi dikkat ederseniz iyi olur. Yani bunun sıralamasına dikkat edemezseniz arkadaşlar deliğinizin biri bir yerde, biri bir yerde olur. O zaman da tabii ki bu şekilde oluşmaz modeliniz. Kötü bir görüntü oluşur. Evet. Böylelikle arkadaşlar ikinci model sıramı da yapmış oldum. İkinci modelimi de oluşturmuş oldum. Şimdi artık yine 12 sıra boyunca düz örgülerle öreceğiz. Önde düz, arka tarafta ters. Daha sonra 3. model sıramız olacak. Yine 3. model sıramız arkadaşlar ikincinin aynısı olacak. İkincide de en başta 9 ilmek ördük. Ondan sonra modelimize başladık. Aralarda 10'ar ilmek oldu. Bu kestiğimiz ilmeği de sayarak 10 ilmek oldu. Aynı işlemi 3. model sıramız için de uygulayacağız. Toplamda zaten 3 sıra modelimiz var. Daha sonra bu model sıramızı da tamamladıktan sonra lastiğe kadar 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. Düz örgülerle, önde düz, arkada ters örgülerle lastiğe kadar 10 sıra öreceğiz. Daha sonra hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan lastik örgüye başlayacağız. Yani lastik örgümüzde bir ters bir düz. Evet, bu şekilde başka hiçbir işlemimiz yok. Sadece düğme delikleri yapılacak. Onu da ben sizlere yine göstereceğim. Şimdi ben 3. model sıramı yapacağım. Bu kısmı, ara kısmı tamamlayacağım. Ve lastiğime başlayacağım. Geldiğimde hem lastik örgümü bir ters bir düz nasıl örüyorum onu göstereceğim. Hem de düğme deliği açacağız. Daha sonra şortumuzun ön bedenini de bitireceğiz. Şimdi ben arkadaşlar öreyim. Geleceğim, sonra beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. Bakın. Bu şekilde 3. modelimi de, model sıramı da yaptım. Daha sonra 10 sıra düz ördüm. Sonra bir ters bir düz lastik örgüye geçtim. Şimdi toplamda 6 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi bu sırada düğme deliklerimizi açacağız. Daha sonra 10 sırayı tamamlayıp lastik örgümüzü bitireceğiz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yine her zamanki gibi ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak lastik örgümü örüyorum. Lastiğe geçerken de hiçbir artırma, eksiltme yapmadım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm ve burada bir tane düğme deliği yapacağım. Doladım. 2 ilmeği bir aldım. Evet. Yine sonda
4 ilmek kalana kadar. Şimdi bir saniye. Bakın arkadaşlar, şurayı ben atladım. Burada ters örgü yaptık. Şimdi burada bir tane ilmek eksilteceğiz ama hangi örgüyse düzse düz, terse ters kesimini yapacağız. Şimdi bakın, burada ters örgümü ördüm. Bir tane doluyorum ya, bu düz oluyor. Bunu ters örgü olarak keseceğim. 2 ilmeği ters olarak ters örgü örerek, bakın ikisini bir aldım ve ters örgü yaptım. Düzle devam ediyorum. Bakın, sırayı bu şekilde bozmamış olduk. Ona da dikkat ederseniz daha iyi olur. Görüntü bozulmamış olur. Evet, şimdi yine sıra sonunda 14 ilmek kalana kadar öreceğim. Pardon, 16 ilmek kalana kadar öreceğim. Çünkü 2 ilmeği eksilttiğimde 14 ilmek kalmış olacak. 2 ilmeği bir aldığımda sayalım bakalım. 2 4 6 8 10 12 14. Evet, şimdi 16 ilmeğim kaldı. Burada eksilteceğim. Daha sonra bir tane artırma yapacağım. Bakın, düz ilmeğimi ördüm. Bu sefer ilk önce ilmekleri kesiyorum. Bakın, ters örgü örmüştüm. Düz örgü olarak kestim. Bir tane doladım. Ters oldu ve devam ediyorum sıradan. Evet, bu şekilde düğme deliklerimizi de açmış olduk. Şimdi arkadaşlar, lastik örgümü 10 sıraya tamamlayıp geleceğim. Daha sonra kesme işlemini yapacağız birlikte. Çünkü lastik örgülerde daha önceki videolarımda da yine paylaşmıştım. Farklı bir kesme tekniği kullanıyorum bu şekildeki lastik örgülerde. Biraz esnek olması için. Çünkü normal şekilde kesildiği zaman lastik örgüde çok hoş durmuyor. Biraz beli sıkı oluyor o zaman. O da bebeğinizi rahatsız edebilir. O yüzden esnek kesme tekniği ile keseceğim. O kesme tekniğini de sizlerle beraber paylaşmış olacağım arkadaşlar. Şimdi ben lastik örgümü 10 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, ben 10 sıramı tamamladım. Sayalım: 2 4 6 8 ve 10. Şimdi arkadaşlar, kesme işlemine başlayabiliriz. İlk ilmeğimi aldım. Bir tane doladım. Şişime bakın. Ters örgümü ördüm ve bu ilmekleri bu şekilde üzerinden geçiriyoruz. Bir tane doladım, bir ilmek ördüm ve üzerinden geçiriyoruz. Doladım, ters örgümü ördüm ve üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, daha esnek bir yapıda oluyor bel kısmı, yani kestiğimiz yer rahatsız etmiyor bebeğinizi. O yüzden lastik örgülerde bu tekniği kullanıyorum. İster bir ters bir düz lastik de olsun, isterseniz de iki ters iki düz lastikte de aynı tekniği kullanıyorum. Onda da aynı şekilde burada yaptığım gibi tersi ters, düzü düz örerek kesimini yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde kesimimizi yapalım. Daha sonra askıları için ilmek çıkartacağız arka bedenden. Şimdi ben kesimimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ön bedenimizi de bitirdik, tamamladık. Bu şekilde bakın, düğme deliklerini de açtık. Şimdi arkadaşlar arka taraftan ilmek çıkartacağız. Şu orta kısımdan çıkartacağız. Ben ayırdım, 15 bu kenarda, 15 bu kenarda olmak üzere.
Şimdi şu aradan ilmek çıkartacağız. Şuradan çıkartmaya başlayalım. İlk önce şuradan bir ipimi geçireyim. Bu ipimizi sonradan gizleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu şekilde ilmek çıkararak değil de 23 ilmek atıp ayrıyetten o şekilde de örebilirsiniz. Sonradan dikişini yaparsınız. Ama ben dikiş yapmak istemediğim için buradan ilmek çıkartacağım. İster şişinizle çıkartın arkadaşlar, isterseniz de bu şekilde bir tığ yardımıyla da ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Bakın bu şekilde hemen ilmeklerin tepesinden batacağız. Pardon. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım. Ta ki bakın burada işaretleyicim var. Oraya kadar bu aralardan ilmeklerimi hep çıkartacağım. Dediğim gibi ilmek çıkarmadan da ayrıyetten bir parça örüp o şekilde daha sonra dikişini de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde ilmek çıkarmayı tercih ettim. Dikiş yaptığımızda bazen dikişler eğer düzgün olmazsa arkadaşlar arka taraftan görünüyor. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Ama siz isterseniz ayrı bir parçada örebilirsiniz. O tamamen artık size kalmış. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu ilmeklerimi çıkartayım. Daha sonra beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 23 ilmeğim oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. Şimdi arkadaşlar bu kısımları artık haroşa olarak öreceğim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örgü olarak başlıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. İlk sıra haroşam oluşmuş oldu. Şimdi ben gideceğim bir miktar haroşamı öreceğim. Daha sonra askılarını ayıracağız. Onu da beraber yapalım. Şimdi ben örüp geleyim. Evet arkadaşlar. Ben bir miktar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 sıra örmüşüm. Toplamda bakalım kaç santim yapıyor. 6,5 santim yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada askılarını ayıracağız. Şimdi 23 ilmek başlamıştık arkadaşlar. 23 ilmeği bilerek tek başladım. Siz de tek başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oradan bir ilmek eksilteceğiz. Kenarlara 11 bu tarafa 11 bu tarafa ayıracağız ve ortadaki bir ilmeği de eksilteceğiz.
Şimdi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ördüm. Bakın burada 2 4 6 8 10 12 ilmek var. Burada 2 ilmeği bir alıyorum ve bir tane ortada eksiltme yapmış oluyorum. Askılar daha güzel ayrılsın diye arkadaşlar. Şimdi 11 ilmekle buradan devam ediyorum. Askılarımızı ayırdık. Şimdi artık askılarımızı teker teker öreceğiz arkadaşlar. İlk önce bu sol taraftaki 11 ilmeğimizi bakın şuradan ayırdık. İlk önce bu taraftaki 11 ilmeğimizi öreceğiz. Belli bir uzunluğa gelene kadar. Daha sonra ipimizi kesip bu taraftan, arka taraftan ipimizi bağlayacağız ve bu diğer askımızı öreceğiz. Şimdi ben öreceğim arkadaşlar, askımızı örüp geleceğim. Boyutunu geldiğimde ne kadar olduğunu sizlerle paylaşacağım. Ondan önce sizlere dikişini de göstermek istiyorum. Bu şekilde düz yüzleri içine gelecek şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Bu taraftan ipimizi açalım. Evet, ipimi taktım ve şu şekilde köşelerden birleştiriyorum ilk önce. Evet. Bakın kenarlarda ilmeklerimiz var. O ilmeklerin içlerinden geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde ilmeklerin içinden geçiriyorum. Yalnız ipimi çok sıkmıyorum. İpimi çok sıkarsam büzdürür. O da hoş durmaz. O yüzden bu şekilde bakın. Evet, ilmeklerimi bu şekilde dikiyorum. Bu ilmeklerin kenarda düz olmasının sebebi arkadaşlar, ilk baştaki ilk ilmeğimizi örmeden aldığımızdan dolayı bu şekilde oluyor. Evet, şimdi bunu bu artırma yerine kadar dikeceğim ve arkadaşlar diğer tarafı da dikeceğim. Askılarımı öreceğim. Askılarımı geldiğimde boyutunu sizlerle paylaşacağım. Ona göre sizler de öreceksiniz. Ve daha sonra paçalarına, şu bacak kısmına lastik yapmak için ilmek çıkartacağız. Yani şortumuzun çok bir işlemi kalmadı artık. Şimdi ben hem diğer yan dikişini yapayım hem de askılarımı öreyim. Geleyim, daha sonra beraberce lastik kısımlarını, bacak lastiklerini örelim. Bakın burada bir düğümcük attım. Daha sonra buradan böyle ipimi yürütüyorum. Açılmaması için. Ve daha sonra kesiyorum. Evet, ben bu kenarı da dikeceğim. Alt tarafı dikmeyeceğiz arkadaşlar. Alt tarafı bacak lastiğini yaptıktan sonra dikeceğiz. O yüzden şimdi ben bu kenarını dikeceğim. Askılarını tamamlayıp geleceğim. Geri kalanını sonra beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, ben askılarımı ördüm. Bu şekilde. Şöyle hafif yan olacak. Bu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar
Ben size sayılarını vereyim. Toplamda haroşalarımı saydığımda 88 sıra haroşa olmuş oldu. Ben size ölçüsünü de vereyim hemen. Evet. Ölçüyorum. 41,5 santim arkadaşlar. Askımızın toplam uzunluğu 41,5 santim oldu. Şimdi arkadaşlar tek işlemimiz kaldı. O da bu bacak kısmındaki lastiklerimiz. Ben bu kısmını yaptım. Şimdi sıra bu kısımda. Burayı da beraberce yapalım istedim. Şimdi ilk önce buradan ilmek çıkartacağız. Şunu da söyleyeyim. Alt tarafı zaten daha önce de söylemiştim. Dikmedim. Bu bacak kısmını da yapıp ondan sonra dikişini yapacağız. Yanları dikmiştik beraber. Şimdi arkadaşlar buradan ilmek çıkarmaya başlayalım. Şimdi bu ilk baştaki ilmekten bakın. Bu A kısmımız, ördüğümüz haroşa kısmımız. Buradan ilmek çıkarmaya başlayacağım. Tam köşe noktasında. Köşe noktasındaki bakın burada kenarda ilmekler var. Oradan batıyorum. İlk önce bir buraya ipimi sabitlemeliyim. Evet, bu işlem tığla da yapabilirsiniz. Evet, ipimi buraya bağlıyorum. Evet. Şimdi yine ilk olarak aynı noktadan yine bir tane ilmek çıkartıyorum. Evet. Evet, ilk ilmeğimi çıkardım. Bakın arkadaşlar, kenarlarda şu şekilde ilmekler var. O ilmeklerinin her birisinin içinden çıkartacağız. Evet. Bu şekilde her bir ilmeğin içinden geçerek çıkartıyoruz. Bakın ilmeklerimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Evet, şimdi ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın bu kenardan şöyle sabitleyeyim. Bakın bu kenardan bu şekilde buradan geçeceğiz ve ta ki burada yine A kısmındaki haroşalara kadar, haroşanın tam uç noktasına kadar ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Evet, tam şu noktaya kadar ilmeklerimizi bu gösterdiğim şekilde çıkartalım. Daha sonra ilmekleri çıkardıktan sonra arkadaşlar hemen bir ters bir düz lastiğimize başlıyoruz. Toplamda 9 sıra lastik örüyoruz. Şimdi örelim. Ben geleceğim, kesme işlemini göstereceğim. Yine kesme işlemini bel kısmında yaptığımız teknikle kestim. Sizlere bir kere daha göstermek istiyorum. Şimdi ben lastik kısmını öreyim, tamamlayayım, geleceğim. Evet arkadaşlar, toplamda 9 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi yine beraberce kesme işlemine başlayabiliriz. Evet. Zaten bel kısmında göstermiştim ama yine küçük bir tekrar olması açısından göstermek istedim. İlk ilmeğimi aldım, doladım, düz ilmeğimi ördüm ve
arkadaki ilmekleri üzerinden geçiriyorum. Doladım. Ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ördüm. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üzerinden geçirdim. Doladım. Düzümü ördüm. Ve üzerinden geçiriyorum. Doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Ve üzerinden geçiriyorum. Doladım. Düzümü ördüm. Üzerinden geçiriyorum. Evet. Kesme işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Kesme işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar bu A kısmını şu şekilde dikeceğiz. Yalnız ters taraftan dikeceğiz. Örgümüzü çevireceğiz. Bu uç noktasından başlayacağız ve bu şekilde buraya kadar dikeceğiz. Yan tarafları dikerken zaten nasıl diktiğimi size göstermiştim. Aynı şekilde dikişini yapacağız. Daha sonra ben şortumun bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bitişimi yapayım. Dikişimi de yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şortumuz bitmiş bulunmakta. Çok güzel, çok şirin bir şort oldu. Evet, şimdi ben size ölçülerini de vereyim tekrardan. Şu bel lastiğinden itibaren ölçtüğümüzde 20 santim, eni 23 santim. Askılarımızın bu şekilde katlanmış olarak da yaklaşık 19,5-20 santim civarı arkadaşlar. Evet, şortumuz 6-12 ay bebekler için uygun oldu. Benim verdiğim ölçülerde ve ipin kalınlığı ya da şişimin numarasında örerseniz bu ölçülerde şort elde edersiniz arkadaşlar. İpinizin kalınlığı, inceliği, şişinizin de aynı şekilde kalınlığı, inceliği şortunuzun büyük ya da küçük olmasını etkiler. Şimdi bu ördüğümüz şort 6-12 ay bebeklerimiz için demiştik. Bundan bir tık büyük örmek isteyen arkadaşlar, bu alt kısmında 16 ilmek başlamıştık. 18 ilmek başlayabilirler ve bir sıra daha fazladan artırma sırası yapıp yani ikişer ilmek artırıyorduk. Toplamda 52 ilmeğimiz vardı. 2 buradan 2 buradan 4 ilmek daha artırıp 56 ilmeğe çıkartabilirler ve şu aradaki kısmı bir iki sıra daha örmeleri gerekiyor. O şekilde bir tık büyük bir şort da elde edebilirsiniz arkadaşlar. Askımız arkadaşlar, düğmemizi bebeğinizin boyutuna göre de ayarlayabilirsiniz. Ben uç kısmına diktim. Bebeğinize eğer sap kısmı uzun gelirse düğmenizi bu üst tarafları çekip daha da askınızı kısaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olmanız benim için büyük bir destek. Yahut da videolarıma beğeni bırakmanız, yorum yapmanız, bunların hepsi benim için büyük bir destek oluyor arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.